Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurhan. Bugün sizlerle birlikte bu tatlı bluzu çalışacağız. Ünlü bir markanın modelinden esinlenerek tasarladım ben bu modeli. Bu alt kısmında başka, üst tarafta başka model kullandım. İki parça olarak öreceğiz. Ön ve arka birebir aynı. Burada yanlarda dikiş var. Her iki tarafta. Bunu istediğiniz ölçülerde örebilirsiniz. Büyüklere de, büyük bedenlere de örebilirsiniz. Burada zaten şu modeli anlattım. Bu modeli tekrarlayarak istediğiniz boyutta örebilirsiniz. Omuzlarda da ben bu bağcıkları kullandım. Siz isterseniz kurdele gibi ya da farklı şeylerde kullanabilirsiniz. Buradan örerek, ilmek çıkartarak askı da yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım. Böyle daha tatlı oldu. Hem de bu şekilde istediğiniz gibi boyunu ayarlayabilirsiniz. Santim olarak da ölçü vermek istiyorum. Beden genişliği 22,5 santim. Buradan uzunluğu da şöyle 21 santim. Omuzdan istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz dediğim gibi. Bu 0,6 ay ölçüsünde oldu. Ama bebeğiniz minyonsa bunu 1 yaşına kadar kullanabilirsiniz. Bebeğiniz minyonsa sadece boyunu uzatarak daha büyük bebekleri de kullanabilirsiniz eğer bedeni uyarsa. Evet, ben bunu bambu ve pamuk karışımlı bir iple ördüm. 100 gram 250 metre uzunluğunda ama yapısı çok ince bir ip. 3,5 numara şişe uygun bir ip. Siz de 3,5 numara şişe uygun herhangi bir iple örebilirsiniz. İp bilgilerini zaten başlarken verdim. Oradan bakabilirsiniz. 55 gram kadar ip kullandım. Bu tabi benim elimle ördüğümde bu şekilde oldu. Herkesin eline göre kullandığı ip miktarı da değişebilir. Siz de ipinizi seçerken 3,5 numaralı şişe uygun bir ip seçerseniz, eğer aynı iple örmeyecekseniz, yaklaşık aynı büyüklükte olacaktır. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğendiyseniz de beğen butonuna tıklamayı unutmayın lütfen. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek tamamen ücretsizdir. Evet, hazırsak hadi başlayalım. Himalaya Deluxe bambu ile öreceğim. 100 gram 250 metre uzunluğunda. %60 bambu, %40 koton bir ip. Renk numarası da 124-31. Model iki parçadan oluşuyor. Her iki parçada aynı şekilde örülecek ve her iki parçanın da başlarken, ilmek atarken yan tarafı dikmek için bir miktar ip bırakacağım. Şurası şöyle bir model. 11 ilmek ve 10 sıradan oluşuyor. Şimdi ben bu modeli tek olarak anlatacağım. 3,5 numaralı şişle öreceğim ama ilmeklerimi 4 numaralı şişe atıyorum. Siz de öyle yaparsanız daha güzel olur. Yani her modelde bunu böyle yapmıyoruz ama bu modelde ben bu şekilde yaptım. Daha güzel olacak. 2, 4, 6, 8, 10, 11 ilmek model ilmekleri. Başta ve sonda da birer tane kenar ilmekleri var. Şimdi normalde böyle klasik ilmek atma tekniğiyle ilmek attığımızda başlama ipi sağ taraftayken örgünün arka yüzünde oluyoruz. Ama bu modelde başlama ipi sağ taraftayken örgünün ön yüzündeyiz. Şimdi 3,5 numaralı şişime geçiyorum ve birinci sırada bu kenar ilmeğim ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Son ilmeğimi örmeden aldım. Arka yüze geçiyorum.
İkinci sırayı örüyorum. Modelin ikinci sırasında bütün ilmeklerim ters. Son ilmek kenar ilmeğini örmeden alıyorum ve ön yüze geçtim. Şimdi üçüncü sırayı örüyorum ve üçüncü sırada da yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüze geçtim ve modelin dördüncü sırasını örüyorum. Dördüncü sırada da bütün ilmeklerim ters. Modelin 5. sırasına geldim. Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak örüyorum. Yine 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak örüyorum. Ve sayıyorum. Bu kenar ilmeği 1, 2, 1 doluyorum, 3. Ördüm, 4. Doladım, 5. Ördüm, 6. Doladım, 7. Ördüm, 8. Doladım, 9. Kenar ilmek hariç sonda 4 tane ilmek kaldı. Şimdi bu ilmeği ve ikinci ilmeğin yönünü değiştirerek sol şişime takıyorum ve ikisini birlikte sola yatık olarak ördüm. Sıradaki ilmeği ve sonraki ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Soldaki şişime takıp ikisini birlikte sola yatık olarak ördüm. Evet, modelde 11 ilmek vardı. Kenar ilmeğini saymıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yine şu anda şişimde 11 ilmek var. Arka yüze geçtim. Modelin 6. sırasını örüyorum. 6. sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dolayarak ördüğüm ilmeğimi de yine bu şekilde örüyorum. Son ilmeği örmeden aldım. Ön yüze geçtim. Modelin 7. sırasındayım. Modelin 5. sırası, 7. sırası ve 9. sırası hep aynı şekilde örüyor. Şimdi bu 7. sırayı da tıpkı 5. sırayı ördüğüm gibi öreceğim. Kenar ilmeğimi örüyorum. 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak örüyorum. Yine 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak örüyorum. Ve burada 4 ilmek kalıncaya kadar bir dola, bir ör, bir dola, bir ör, bir dola, bir ör, bir dola ve 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sola yatık olarak örüyorum. Yine 2 ilmeğin yönünü değiştirdim. Sola yatık olarak ördüm. Son ilmeği örmeden aldım. 8. sırada da bütün ilmeklerimi yine ters örüyorum.
Evet, 9. sırayı örüyorum. 9. sırada da yine 5 ve 7. sıradaki ördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek birlikte. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve kenar ilmeğim. Arka yüze geçtim ve son sırayı, modelin son sırasını 10. sırayı örüyorum. İlk ilmeğimi ördüm ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzde sadece 10. sırayı düz olarak örüyoruz. Diğer sıraları ters örüyoruz. Ve son ilmeği örmeden aldım. Evet. Model 11 ilmek ve 10 sıradan oluşuyor ve modeli tamamladık. Çok kolay bir model. Siz de böyle benim gibi çalışırsanız şöyle göstereyim. Bir model şöyle. Şurası bir model. Şu şekilde. Siz de hangi iple örecekseniz o ip ve hangi şişle örecekseniz o şişle böyle bir parça örüp santim olarak ölçüp ne kadar öreceğinize kaç ilmek atmanız gerektiğine de o şekilde karar verebilirsiniz. İlmek atarken 11 ve 11'in katları olarak ilmek atıyoruz. Şimdi ben 4 numaralı şişime 57 ilmek attım. Şöyle 11, 22, 33, 44, 55 ilmekti. Birer tane de kenarlara ekledim ve toplam 57 ilmek oldu. Bu 57 ilmekte anlattığım modeli uygulayarak ördüm. 1, 2, 3, 4 tane model ördüm. 4 model bittikten sonra arka yüzde bir sıra ters örerek bitirdim. Ve sonra 2 sıra düz ördüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Şimdi kol bantlarını ekleyeceğim bu sırada. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. 1 2 ilmek düz. 1 ilmek ters. 1 ilmek düz. Ve 1 ilmek ters. 2 4 5 ilmek kenar ilmeğim. Sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, sıra sonunda 5 ilmek kaldı. 1 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz. 1 ilmek ters. İpim dışarıda ve son 2 ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçtim. Beş tane kenar ilmeğimi örüyorum. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 1 ilmek ters. 1 ilmek düz. Ve sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonunda 5 ilmek kaldı. 1 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek ters. 1 ilmek düz. Ve ipimi açar alıyorum. 2 ilmeği örmeden aldım ve ön yüze geçtim. Evet, şimdi artık bu baloncuk modellerini eklemeye başlıyorum.
Şimdi önce kenar ilmeklerini örüyorum. Şimdi roba için eksiltmelere de başlıyorum aynı zamanda. Bu 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Ve sola doğru örerek bir tane eksilttim. Ve bu ilmek 1, 2, 3, 4 ilmek ördüm ve bir doladım. Şimdi sıra sonuna kadar 5 ör, bir dolu olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ör, bir dola. İki, 4, 6, 7 ilmek kaldı sıra sonunda. 2 ilmeği birlikte sağa doğru örerek bir tane de bu taraftan eksilttim. Bir ters, bir düz, bir ters ve 2 ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçtim. Önce kenar ilmeklerimi örüyorum. Evet, buradaki doladığım ilmeğe kadar ters örüyorum ilmeklerimi. Ve doladığım ilmeğe geldim. Şimdi bu ilmekten 5 tane ilmek çıkaracağım. Ve bu ilmeği çıkarırken de sıkmadan yapacağım ki bir sonraki sırayı rahat örebilelim. Şimdi bir ördüm, bir doladım, 2 ördüm, 3 doladım, 4 ördüm, 5. Bir ilmekten 5 ilmek çıkardım. 5 tane ters ilmeğimi örüyorum. Ve yine doladığım ilmeğe geldim. İlmeğin içine giriyorum. Bir tane ters örüyorum. Şişime bir tane doluyorum. 2. Bir daha ördüm. 3. Doladım. 4. Ördüm. 5. Ve 5 tane ters ilmek.
5 tane kenar ilmeğim. Ön yüze geçtim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Ve 2 ilmeğin yönünü değiştiriyorum. Sola yatık olarak ikisini birlikte örerek bir tane kestim. Düz ilmeklerimi örüyorum. Ve bir ilmekten 5 ilmek çıkarmıştım. Şimdi bu 5 ilmeğe giriyorum. 5. Bir de sıradaki ilmek 6. Hepsinin içinden ilmeğim şişimden bir ilmek örüyorum. Ve 1 2 3 4. Şimdi buradaki 5 ilmeğin içine girdim. Ve sıradaki ilmeğe de girdim. 6. Bu sıradaki ilmeği unutmayalım. Çünkü unutursak sayılarımız, ilmeklerimizin sayısı değişir, artar. Evet, 6 ilmek. Bir kere de örüyorum 6 ilmeği. Ve 4 ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. Bir kere daha gösteriyorum. 5 ilmeğin içine girdim. Şöyle 1 2 3 4 5. Bir de sıradaki ilmeğe girdim. 6. 6 ilmeği birlikte bir kere de örüyorum. Ve 4 ilmek düz. Evet, 2 4 6 7 ilmek kaldı sıra sonunda ve bu 2 ilmeği birlikte sağ yatık olarak kestim. Kenar ilmeklerimi örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde başta ve sonda kenar ilmeklerimi örüyorum. Ortadaki ilmeklerimin hepsini ters olarak örüyorum. Kenar ilmeklerini ördüm ve ters örerek sıra sonuna geleceğim. Sıra sonunda da yine kenar ilmeklerimi örüp ön yüze geçeceğim. Evet, ilk baloncukları yaptım. Şimdi eksiltmelere devam ediyorum. Buradaki 5 ilmekten sonra 2 ilmeği birlikte örüyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalınca 5 ilmekten önceki 2 ilmeği birlikte örerek
eksiltiyorum. Her ön yüzde bu şekilde eksiltmeye devam edeceğim. Şimdi ön yüzde bu aradaki ilmekleri düz, arka yüzde de ters öreceğim ve ikinci balonları kurulumunu yapacağız. Evet, ilk baloncukları yaptık. Şimdi ikinci baloncukların yerleşimini yapacağız. Kenar ilmeklerini örüyorum. Yine burada bir tane eksiltmemi yapıyorum. Evet, daha önceden baloncuk yaptığım ilmeği ördükten sonra 2 ilmek örüyorum. 1 2 ve bir tane doluyorum. 1 2 3 4 5 ör, 1 dola. Beş ördüm, bir doladım. Bu son baloncuktan önceki bu boşluğa bir tane doladım. Sonra düz örerek sıra sonunda 5 ilmek kalıncaya kadar ilerliyorum. Sıra sonunda 7 ilmek kalıncaya kadar. 2 4 6 7 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte sağa doğru kestim ve kenar ilmekleri. Arka yüze geçtim. Kenar ilmekleri hariç arka yüzü ters örüyorum. Kenar ilmeklerini örüyorum. Evet, doladığım ilmeğe kadar ters örüyorum. Baloncuk yapımını daha önceden gösterdiğim için şimdi sadece tek ilmekle göstereceğim. İlmeğin içine giriyorum. Dolayarak doladığım ilmeğin içine. 1 2 3 4 5 ilmek çıkardım ve ilmeklerimi ters örüyorum. Bir sonraki doladığım ilmeğe kadar. Evet, bu sırada da bu doladığım ilmeklerin içinden 5'er tane ilmek çıkaracağım. Diğer ilmeklerimi ters öreceğim ve 5 tane de kenar ilmeğini örüp ön yüze geçeceğim. Evet, ön yüzdeyim. Kenar ilmeklerini ördüm. Şimdi 1 2 ilmeğin yönünü değiştirdim ve sola doğru kestim. Düz ilmeklerimi ördüm ve buradaki bir ilmekten 5 ilmek çıkarmıştım. Bu 5 ilmeği şişime aldım. Sıradaki ilmeği de aldım. 6 ilmek. 6 ilmeği bir kere de örüyorum. Evet. Ve düz ilmekler 1 2 3 4 5 ilmeğin içine girdim. Sıradaki ilmeğe de girdim. 6 ilmek. Ve bu 6 ilmeği bir kere de örüyorum. Evet. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Burada da bir tane eksiltmemi yapıp arka yüzde de ters örerek tekrar ön yüze geliyorum.
Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi bu kenar ilmeklerini öreceğim. Birer tane eksiltmeye yine devam edeceğim ön yüzde. Ve aradaki ilmekleri de ön yüzde düz, arka yüzde ters örerek tekrar geleceğim ve üçüncü iki tane baloncuk yerleştirdik. Üçüncü baloncuğu da yine birlikte yerleştireceğiz. Evet, tekrar ön yüzdeyim. 1-2 sıra balon yerleştirdik. Şimdi 3. sıradayız. 5 tane kenar ilmeğimi ördüm. Yine eksiltmeye devam ediyorum. 2 ilmeği birlikte sola yatık olarak örerek bir tane kestim. Ve bir ilmek ördüm. Şu baloncuk ilmeği. Kurulum yaparken böyle kaydırırken hep bu şekilde kaydıracağız. Baloncuktan sonra baloncuklu ilmeği ördüm. 2 ilmek örüyorum ve bir doluyorum. 1 2 3 4 5 ilmek örüyorum ve bir doluyorum. Evet, bu sırayı 5 ör 1 dola olarak tamamlayacağım. Buraya ve buraya baloncuk yerleştirilecek. Yine burada da bir tane eksiltme yapacağız ve kenar ilmeklerini öreceğiz ve arka yüze geçeceğiz. Evet, arka yüzdeyim. 5 tane kenar ilmeğimi ördüm. Ters ilmeklerimi yine ters olarak örüyorum. Ve doladığım ilmeği de 1 2 3 4 5 ilmek çıkardım. Beş ilmek ördüm ve yine doladığım ilmekten 5 ilmek çıkaracağım. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. 5 tane kenar ilmeğimi ördüm ve 2 ilmeği yönünü değiştiriyorum ve sola yatık olarak örerek bir tane eksilttim. 2 ilmek düz ördüm ve 5 ilmeği sıradaki ilmeği 6. ilmek. Evet, 1 2 3 4 5 6 ilmek. Bir kere de örüyorum. Bir, iki, üç, 4 ilmek düz örüyorum. Evet, aynı şekilde bu sırayı da tamamlayacağım. Yine 7 ilmek kalınca burada bir tane eksiltme yapacağım. Arka yüzde de bir sıra ters örüp tekrar ön yüze geçeceğim. 1 2 3 sıra baloncuk yerleştirdik. Şimdi ön yüzde baloncukları ördüm. Arka yüzde örerek geldim, ters örerek. Şimdi bir sıra daha ön yüzde öreceğim, düz. Arka yüzde ters öreceğim. Yine eksiltmelere devam ediyorum ve sonra buradaki lastik çalışmasına başlayacağız. Evet, artık yaka lastiğine geçiyorum. 5 tane kenar ilmeğimi örüyorum. Yine burada bir tane eksiltme yapıyorum. Son eksiltme. Düz ördüm. Ters. Düz. Tek lastik örüyorum. Yalnız 2 tane daha eksiltme yapacağım. Daha doğrusu 3 tane daha yapacağım. Bir tane burada roba eksiltmesi. 2 tane de arada eksiltme yapacağım. Onu da şöyle yapıyorum. Düz ördüm. Şu ters örerken 2 ilmeği birlikte örüyorum. Yine bir düz bir ters devam ediyorum. Bir tane daha eksiltme yapıyorum ters örerken.
Evet, burada 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. 2 ilmeği birlikte örerek bir tane eksilttim. Bir ters, bir düz, bir ters ve 2 ilmeği örmeden aldım. Şimdi sayıyorum. Şu anda şişimde 35 ilmek var. 35 ilmeği şimdi arka yüzde örerek tekrar ön yüze geçeceğim. İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum. Tersleri ters, düzleri düz örüyorum. 2 ilmek ters ve bir düz, bir ters. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet, tekrar ön yüzdeyim. İlk 2 ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek ters ve bu düz ilmeğimle ters ilmeğin ikisini birlikte örüyorum. 2, 4 ilmek, bir tane doluyorum, 5 ve yine bir düz, bir ters. Sıra sonuna doğru ilerliyorum. Sıra sonunda 2, 4, 6 ilmeğim kaldı. Bu ilmeğimin yönünü değiştiriyorum. Bununla birlikte ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Bir düz, bir ters ve 2 ilmeği örmeden aldım. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum. 2 ilmek ters. Yani tek lastik örüyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamlıyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bu sırayı da yine ilk 2 ilmeğim düz, bir ters, bir düz, tek lastik olarak tamamlıyorum. Arka yüzdeyim. Artık bitiriyoruz. Bir ilmek ters ördüm, bir ilmek düz ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Bütün ilmeklerimi düz öreceğim. Düz örüyorum, önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Düz örüyorum, önceki ilmeği üzerinden atlatıyorum. Evet, bu şekilde bu sırayı da tamamlıyorum. Evet, ilmeklerimi kestim ve buradaki ipi içeriden gizleyeceğim. İlmeklerin arasından yürüterek birazcık gizleyeceğim ve keseceğim. Evet, iki tarafta bitti. Artık dikişe geçiyoruz. Şu şekilde yerleştiriyorum. Dış tarafından dikeceğiz dikişleri. Başlarken bir miktar ip bırakmıştık. Onunla dikeceğiz. Evet, ön yüzden dikiyorum. Buradaki ilk ilmeğe giriyorum şu şekilde.
Buradan da yine 2 ilmeğe giriyorum. İğnemi üst tarafa alıyorum. Şimdi düz örgü dikişi yapacağım. Şu kenardaki ilmeklerim düzdü. Şöyle görünen ilmekler var. Bakın şöyle 2 ilmeğe giriyorum. 2 ilmek iğnemin üzerinde ve buradaki 2 ilmekten şu şekilde çıkıyorum. Karşı tarafta da yine buradan girip bu şekilde çıkıyorum. Şimdi bu daha önceki çıktığım yerden giriyorum. Bir sonrakinden çıkıyorum. Bu tarafta da yine bir önceki çıktığım yerden girip bir sonrakinden çıkıyorum. Evet. Şekilde karşılıklı olarak giriyorum. Şu uçtan da tutup sıkılıyorum ve gördüğünüz gibi gayet düzgün bir dikiş elde ediyoruz. Şurada şu son haroşaya kadar bu şekilde dikelim. Evet, buraya kadar diktim. Buradan ipimi içeri alıyorum. Burada ipimi sabitleyeceğim. Şu ilmeklerin arasından yürüterek ipimi keseceğim. Şurada bir kez daha gizleyeceğim, sabitleyeceğim ipimi. Ve ipimi kestim. Bu tarafı diktim. Çok düzgün oldu. Hiç belli olmuyor. Aynı şekilde diğer tarafı da dikeceğim. Burayı da yine buradan ön yüzden dikeceğim. Ve bluzumuz tamamlanacak. Şimdi sırada askılar var. Askılar için şişime 4 ilmek atıyorum. 2 3 4. Yine aykot tekniğiyle bağcık yapıyorum. Askılarda bağcık kullanacağım. İsterseniz çorap şişiyle de kaydırarak örebilirsiniz. Ben bu şekilde örüyorum. Hep aynı yönden öreceğiz. Soldaki şişime ilmeklerimi aktarıyorum. Ve düz olarak örüyorum. Evet, bu şekilde istediğim uzunluğa gelinceye kadar örüyorum.
Evet, ilerledikçe yuvarlanacak bu. Evet, ben bağcığın bir tanesini ördüm. Şöyle ölçüyorum. Tam görünsün. 22 santim ördüm şöyle. 21, 22 o civarda örersiniz. Önemli olan bundan 4 tane öreceğiz. 4'ü de aynı uzunlukta olacak. Şimdi bu 4 ilmeği tığıma aktardım. Ve bir kere de toplayıp bir tane zincir çekiyorum. Hatta bir zincir daha çekelim. Ve burada içeriden iç tarafına gizliyorum bunu. Evet, bu ipimi bunun içine gizleyeceğim. Bu tarafı da yine aynı şekilde içine gizleyeceğim. Aynı büyüklükte. Benimki 22 santim olmuş. Şöyle, hatta isterseniz bir kez daha ölçeyim hiç esnetmeden. Şöyle esnetmeden ölçtüğümde 21 santim. Önemli olan sizin ördüklerinizin de 4 tane öreceğiz. 4'ünün de aynı uzunlukta olması. Şimdi ben 3 tane daha örüp geliyorum. Evet, bluzumuz bitti. Çok tatlı, çok minnoş oldu. Şimdi ben bu askıları taktım. 4 tane biliyorsunuz askı yapmıştık. Sonuncusunu da şimdi takıyorum. Buraya bir tane düğüm atıyorum. Şöyle uca yakın. Evet, omuzunu da istediğimiz bebeğimize göre istediğimiz uzunlukta ayarlayıp buradan bağlayabiliriz. Evet, çok tatlı, mini minnoş bir bluz oldu. Yazlık. Bebeklerinize etekle, pantolonla, şortla istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz. Bence renk de çok güzel oldu. Evet, ne kadar yansıtabiliyorum şu anda ekrandan bilmiyorum ama çok tatlı, çok minnoş oldu. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.